Tamam, bu son. Artık final yapıyoruz. Çünkü sebebi yok. 7. oyuna baktım, hoşuma gitti. Ve dedim ki o oyuna ulaşmak için artık çabuk olmalıyım. Neyse, selam reisler. Videoma hoş geldiniz. Selam arkadaşlar. Ben Bum Bum Çıkı Bum Bum Ekstra Soğanlı Rubin Quick. Nasılsınız? Aslında Rubin Quick sadece kanalın adı. Ben Rubin'im ve merak edenler için bu videodaki çocuk ben değilim. Alakamız bile yok. Ve bu video çok garip bir video. Sakın izlemeyin. Neyse lan Rubin boş yapma da videoya geç, versiyon 2'ye hoş geldiniz. Yorumlara hemen 565'leri alalım. Neyse başlıktan da gördüğünüz üzere XX Rubin Quick Theory'leri XX'in başka bir videosunda beraberiz. Ve bu bölümde kız kardeşi tatiline final veriyoruz. Çünkü artık kışın ortasındayız. Havalar soğuyor. Yani tatil olmaz. Neyse bu kısa videodan sonra gizemli şeylere geçiyoruz. İyi seyirler. Earning the trust of your fellow man is an often overlooked key to survival. One way to prove your trustworthiness is through fair commercial exchange. Your renowned charisma will enable more favorable bartering. Don't get greedy now. Evet, nasıldı ama? FNAF'çılar, siz böylesiniz. Siz kafayı yemişsiniz. Siz Fallout'ta barlarda takılan acımasız çetelere benziyorsunuz. Ve adeta beni böyle dövüyorsunuz. Neyse, geçen yayında saplanan tarağın Mülayim Altın olduğunu öğrendiğimden beri şoktayım. Ve FNAF gizemlerine yeniden bir baktım. Aslında bakmadım, nasıl öğrendiğimi sormayın. Ama bir şekilde yeni bir şeyler öğrendim. Ve bunları size sunmak için sabırsızlanmıyorum tabii ki de. Ama bu bölüm %99.565 oranında final bölümü. Haberiniz olsun. Ve ben has FNAF'çıları bilirim ki onlar bu videoya çoktan like attı bile. Evet, ilk gizemli şeyimizde bir yanlışı düzelteceğim reisler. Bölüm 3'te size izlettiğim Good Ending aslında öyle bitmiyormuş. Kadın ve adamın konuşmasının ardından Kel Hasan sağ tarafta beliriyor. Sanki tek ayağı kopmuş ve yürümekte zorlanıyormuş gibi sürünüyor. Ve ekran kararıyor. Ve buna iyi son diyorlar. Ulan bu nasıl iyi son? Adam bildiğin evin içinde dolaşıyor anasını. Yani olaylar hala devam edecek gibi sanki. Veya bize başka bir mesaj vermeye çalışıyorlar. O mesaj da şu. Kel Hasan o kadar kel ki yatağınızın altından çıkıp saçlarınızı yolabilir. Evet, bu teoriyi güzelce yorumladık. Hemen ardından başkasına geçiyoruz sevgili Rubin Quick seven reisler. Bu teori değil aslında lan, herkesin bildiği ufak bir bilgi. Ama sanırım bahsetmezsem olmazdı. Zaten bir önceki videoda bir arkadaş sizden gelenler kısmında gizli oda modundaki kameralarla bir şey yapınca FNAF 4'teki evin kameralarının açıldığını söylemişti. Ama şimdi biz bu teorinin yol silindiri gibi üstünden bir daha geçeceğiz. Evet arkadaşlar, Sister Location'daki restoran aslında Five Nights at Freddy's 4'teki evin üstündeymiş. Yani üst kat. Doğru lan diyenler 1 yazsın. Yanlış lan mık diyenler 2 yazsın. Ben bekliyorum chat, siz yazın. Pardon lan, kendimi yayında zannettim. Evet, bu arada doğru diyenler kazandı. Çünkü harbiden öyle. Bunu kesinlikle FNAF Wiki'den veya Berk Reis'den öğrenmedim. Bu arada türegen olan Berk ha. Yayında bana yardım eden var ya o. Tamamen kendi buluşum. X'de. Neyse lan neyse. Devam ediyoruz. İşte bu bomba gibi bir gizem. Harbiden bomba ama. Şimdi biraz zamanda geriye gidelim. Yaklaşık 4,5 yıl kadar. Yani Five Nights at Freddy's 4'ün yayınlandığı gün. Bu mini game'i hatırlarsınız. 4. oyundan bir mini game. Şimdi size soruyorum. Bu kız kim olabilir? A. Goliba yiyen sıradan bir kız. B. Oyuncak hikayesindeki kızıl saçlı kovboy kız. Ginger. C. Elif Nur Altun. D. Sünger Bob. Aslında cevabın hiçbir önemi yok. Çünkü iyi dinlemeniz lazım. Şimdi bu resme bakın. Şimdi bir de bu resme bakın. Evet, herkes Baby Elif Nur Altun zannediyor değil mi? Ama ya Baby Elif Nur Altun değilse, ya içindeki kişi aslında Zlatan İbrahimovic ise, bence bunlar mümkün şeyler. Neyse, şakayı bir yana bırakıp bu iki fotoğrafın birbirine ne kadar benzediğini anlayabilirsiniz. Bazı FNAF'çılar gerçekten bu konuyu önemsiyordu. Neyse, diğer şeye geçelim biz. Evet, geçen videoda sizden gelenler kısmında bu teoriyi görmüştüm ama anlamamıştım. Şimdi daha iyi anlıyorum. Bu resme iyi bakın. Funtime Freddy'nin çıplak hali. Şaka lan, öyle değil de hani biz buna blueprint diyoruz. Yani robotların içinde ne varsa gözüküyor. Şimdi size bir şey göstereceğim. İzleyin.
Gördüğünüz gibi Funtime Freddy'nin içinde çocuk vücuduna benzeyen bir şey var. O ne lan öyle? Harbiden çocuk mu? Ben söyleyeyim. Funtime Freddy'yi aç bırakmışlar ve çocuğu yemiş. Çocuğu sindirmemiş bile. Direkt tek lokmada yutmuş şerefsiz. Benim bildiğim robotların içinde çocukların ruhu vardı. Ama burada direkt robotun içine çocuk koymuşlar anasını. Interesting diyoruz ve başka teoriye geçiyoruz. Oh yeah. Diğer teori ise arkada konuşan şerefsiz sesli şerefsiz adam. Evet, ismini böyle koydum. Ve teorimize göre bu adam Baby ile işbirliği içerisindeymiş. Doğru mu yoksa yanlış mı? Bence çikolatalı süt. Bu arada Nesquik değil, Rubinquik. Neyse. Çünkü Baby adam bize ne derse desin tersini söylüyordu. Örneğin ikinci gece adam bize Ballora'nın galerisinde hızlıca arkamıza bakmadan koşmamızı söylüyordu. Ama Baby ise bize yavaş olmamızı ve hızlı hareket etmememizi söylüyordu. Yoksa Ballora'nın bizi yakalayacağını ve döveceğini söylüyordu. İşte o kadar. Ve diğer şeye geçelim. Bu teori bir önceki ile alakalı. Şimdi biz bir teknisyeniz. Oyunda oynayan biz var ya, o işte. 5. gecenin başında adam bize bizden önce 2 teknisyenle ilgili bir şeyler söylüyor. Ballora ve Funtime Foxy'yi aydınlatan kısma baktığımız zaman orada bizden önceki 2 teknisyenin kendini astıklarını görüyoruz. İşte bu görüntü harbiden korkunç. İşte bu bir önceki teoriyle biraz alakalı olabilir bence. Bir teoriye göre bu 2 teknisyen Baby'nin veya arkada konuşan adamı dinlememişler ve baskıdan dolayı kendilerini asmışlar. Başka deyişe göre Baby bu 2 teknisyeni kendini ve konuşan adamı dinlemediği için asmış. Ama görüntüler biraz korkunç, yalan yok. Diğer teoride ise bakın şimdi. Baby bizi 4. gecede buraya getiriyordu, hatırlarsanız. Ve bir robotun kıyafetini giyiyoruz. Ve bunun hangi robot olduğu hala tartışma konusu. Bence müfettiş Gadget. Gördüğünüz gibi Baby bizi Scooper Room'a götürüyor. Ve bir kıyafetin içindeyiz. Neyse, videoyu bir izleyelim. Scooper harbiden kafayı yemiş bir alet. Ballora'yı parçalıyor şerefsiz. Ardından ise özürlü bir köpeğin havlamasına benzer bir sesle jumpscare yiyoruz. Evet, karşınızda Five Nights at Freddy's evreninin en komik jumpscare'ı. Now all you have to do is wait. I'd recommend that you keep the spring locks wound up. Your breathing Ve bu jumpscare'i yapan mini Renalar, hatırlarsanız. Ballora ölünce bu şerefsizler sinirleniyor ve Ballora'yı onarmazsak insan olduğumuzu anlayıp üstümüze atlıyorlar. Şimdi ise günün altın elmasına geçiyoruz. Altın elma bu arada, altın elmas değil. Sizden gelenler. Fester Bro demiş ki hepsi şerefsiz William'ın işi. Fester Bro yanlış yazmışsın. Onun adı mülayim bir kere. Eğer animatroniklerin planlarına bakacak olursan her animatronin içinde bir çocuğun sığabileceği kadar boşluk görürsün. Ve Baby'nin karnında kıyma makinesi var. Kıyma makinesi Springtrap TR. Rubin, FNAF SL bitirdiğinde FNAF 6'dan bir bok anlarsan ben şerefsizim. Çabuk bitir. Şimdilik görüşürüz. XD. Ben sana aboneyim. Funtime Freddy'nin içindeki veledi Funtime Freddy yemedi. Velet onu yedi. Funtime Freddy oldu. Ulan o şunu yemedi, aslında o şunu yediği siz de alışkanlık haline getirdiniz ha. Sizden gelenlerin bu yorumu çok uzun, o yüzden bunu siz videoyu durdurup okuyun. Bu sefer sizden gelenlere bu kadar etkileşim gelmedi. Ben daha fazla etkileşim gelir sanmıştım ama olmadı. Neyse, görüşmek üzere. Bu iş burada bitmedi. Hadi görüşürüz reisler. Dın dın çıkı bum 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 çıkı bum bum.